Bugün çok değerli 3 konuğumuz var. Burada sosyal finansman konusundaki alternatifleri tartışacağız, etki yatırımını inceleyeceğiz. Aslında hem Türkiye'den hem de dünyadan gelişmeleri öğrenmeye çalışacağız, dinlemeye çalışacağız. Çok değerli 3 konuğumuz var bahsettiğim gibi. Erin Robert JP Morgan'dan, Metin Salt ve Sel Ventures'dan ve Ertunç Bey de Akportföy'den burada. Öncelikle herkese bir hoş geldiniz demek istiyorum. Welcome everyone. Merhabalar, hoş bulduk. Aslında bugün yapmak istediğimiz konu şöyle, Türkiye'de etki yatırımı dediğimiz ekosistem henüz çok gelişmiş bir ekosistem değil. Ancak giderek bu konuya ilgi artarak devam ediyor yatırımcılar perspektifinde. Dünyada da bu konu giderek daha fazla tartışılan, gelişen bir konu haline geldi yatırım perspektifinde. Burada yapmak istediğimiz şey aslında etki yatırımının gelişmiş olduğu bir örnekten, Amerika'daki örnekten başlayarak oradaki öğrenimleri alarak Türkiye'de de aslında konvansiyonel yatırım araçlarıyla da nasıl yatırım ekosistemini geliştirebiliriz onları birazcık anlamak, keşfetmek olacak. Bu amaçla da hem Amerika'dan bir örneği dinleyeceğiz hem de Türkiye'de aslında o da etki yatırımı olmayan iki farklı yatırımcılık perspektifinden nasıl gelişmeler elde edebiliriz bunları konuşacağız. Panelimizde 3 round olacak. Öncelikle ondan da bahsetmek isterim. Erin'le başlayacağız. Arkasından Ertunç Bey'le devam edeceğiz. Sonra Metin Bey'le devam edeceğiz. Her bir panelistimize 3 sorumuz olacak. Ben sohbetimize Erin Robert'le başlamak istiyorum. Burada İngilizceye geçeceğim daha kolay hitap edebilmek için. Hi, Erin. It's a pleasure to have you here. I'm really excited to discuss about the impact investment strategies of JP Morgan today. Thank you so much for your participation. I would like to start with my first question. Could you please elaborate the impact investment strategies of JP Morgan today? What are the specific topics that JP Morgan impact investment strategy is focusing on exactly? And what are the sourcing and evaluating methodologies for impact investments in your company? Great. Well, thank you, Cezanne, and it's a pleasure to be here today with such esteemed panelists. I wish we could all be there together in person, but happy to give you an overview of what JP Morgan Chase is doing in the impact investment space. So we're a team that sits within JP Morgan's corporate responsibility group, and the firm really believes that we have a role to play in solving some of society's largest problems, and that business, together with government and the nonprofit sector, can really move the needle as we tackle these large social and environmental issues. And so to that end, our group offers financial products that really bridge the gap between our philanthropic grant-making activities and the products and services that JP Morgan Chase provides around the world in a business-as-usual way. And so the areas that we believe are important to focus on that lead to inclusive economic growth are developing more affordable housing opportunities, small business ecosystems so that entrepreneurs have access to money, markets, and mentorship, focusing on the future of work so that folks' skills are aligned with the opportunities that exist, financial health, ensuring that we all are resilient to economic downturns, and then finally sustainability, knowing that climate change is one of the biggest problems that facing our planet today, and that it has serious economic implications that disproportionately affect underserved areas. And so our group was developed in 2018, and the firm allocated about $400 million US to the initiative. And so we're really deploying our capital as a principal to solve these problems. And what we found is that different financial products are needed to address different needs within the market. And so today we have a couple different products that we offer. One is a below market rate loan product. We primarily work with entities called community development financial institutions. And within the US, they're nonprofit intermediaries that are really deeply rooted in communities. So they understand the needs within a given market, and we're able to channel our capital through them to make sure that it has the highest impact. And what we found there is that product is really suitable to develop affordable housing and to reach small businesses. We have another product that we just launched. It's a venture capital initiative because we know that the nonprofit space is a key player, but there are also private sector solutions that we want to support. And so we've actually just yesterday closed our second investment in an early stage company. And what we found is this intervention is really suitable for education technology solutions so that we're really adjusting our product offering to meet the different needs within markets. In terms of how we think about this from an impact standpoint, we've actually developed an impact scoring tool so that we're adjusting our pricing based on not just the risk and reward of the transaction, but the impact that we believe it will have. So on the loan side, we're actually offering kind of concessionary interest rates, really a discount to where these loans would price in the market, so that based on the impact of the transaction, so that we can really meet the need in communities. And then on the equity side, we're pricing those more at market rate because we want to ensure that we're supporting really sustainable solutions. And so putting all this together, we believe that we're using the tools that JP Morgan Chase brings to the table, our financial acumen, and combining that with financial products
to support initiatives within given markets. For example, in the city of Detroit, we funded an affordable housing program that's targeting the creation of over 10,000 units of housing in the city. In the Bay Area and San Francisco, we're also looking at housing, knowing that that's a really big problem in that area. Working with corporations like Kaiser, which is a big healthcare provider in the United States, as well as a nonprofit CDFI called Enterprise. Our first investment was in a company called Bitwise Industries that offers technical training to non-traditional students, brings them in, teach them coding, software skills, and then creates jobs for them. We'll match them with employers in what they call underdog cities, and also have their own software consulting platform that they'll hire folks to. So we think with those different financial products tackling these big, heady issues, and we really believe that we can make a big change in the market. Yeah, thank you so much. I think it's a great start for us to understand the evolution of impact finance in the company. And I think we also try to tackle how the developments required to have this impact investment ecosystem. And it was providing a great example for us how impact investment can grow, what are the evaluation methodologies, etc. Thank you for that. Ben buradan Ertunç Bey'le devam etmek istiyorum. Ertunç Bey merhaba. Burada sormak istediğim konu şu. AK Parti olarak yakın zamanda sağlık, temiz enerji ve girişimcilik alanında yeni ürünler çıkardınız. Bu alanda ürün geliştirme kararlarınız neler etkiledi? Bu süreç nasıldı? Biraz bizimle onları paylaşmanızı rica edeceğiz. Çok teşekkür ederim Seza Hanım. Şimdi biz AK Portföy Yönetimi olarak geçtiğimiz yıl 20. yaşımızı kutladık. Toplam 62 milyar bir varlık yönetimi büyüklüğüyle aslında Türkiye'de de finansal sistem açısından da çok önemli bir büyüklük noktasına geldik. Bu büyüklük bizi aslında dünya sıralamasında da, dünyadaki portföy yönetim şirketleri arasında da önemli bir sıralamaya taşıdı. Dünyanın en büyük 400 portföy yönetim şirketi arasına doğru 2020 yılında girdik. Bu yıl sonunda da inşallah bu daha yukarılarda 300-400 arasında bir noktada olacağımızı düşünüyoruz. Şimdi tabii bu bize bir sorumluluk yüklüyor. Omuzlarımıza bir sorumluluk yüklüyor. Çünkü biz bir portföy yönetim şirketi olarak, AK Portföy Yönetimi olarak grubumuzun da bu konuya verdiği önemi de dikkate aldığımızda bir yandan yatırımcılarımızın varlıklarının değerine değer katmayı amaçlayan, çünkü iş modelimizin dayalı olduğu şey bu. Diğer yandan da topluma, ülkemize daha iyi hizmet eden bir finans sektörü yaratma konusunda bir sorumluluk olduğunu her zaman her yaptığımız işte düşünüyoruz. Şimdi tabii Türk finansal sistemine baktığınız zaman bizim finansal sistemimiz bankacılık odaklı bir finansal sistem. Tabii bankacılık odaklı bir sistem yanında aslında etki uzun vadeli perspektife sahip bir bakış açısı gerektirdiği için burada sermaye piyasalarının çok önemli bir rol oynayacağını da çok farkındayız. Şimdi bu çerçevede de biz 2014-15 yıllarında Türkiye'nin özellikle gelişim sorunlarına, yapısal dönüşümüne, firmalarının büyümesine dönük olarak bizim çok daha büyük roller oynayabileceğimize dönük bir kanaate vardı. Bu dönemde Türkiye'de girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulmasının önü açıldı ve AK Portföy Yönetimi olarak biz bu konuda bir ilk adım attık ve Türkiye'nin ilk girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Bu neden önemliydi ve biz bu fonu nereye konumlamaya karar verdik? Bu fonu Türkiye'de biz finansman anlamında büyüme ve kalkınma açısından çok önemli olan büyüyen şirketlere odaklanan bir stratejiyle kurgulamaya karar verdik. Çünkü Ufuk Akçiğit Hoca önceki panellerde Chicago Üniversitesi'nden yaptığı bir çalışmada özellikle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada erken aşama sonrasında firmaların büyüme finansmanına ulaşabilmesinin ekonomilerin dinamizmi açısından çok önemli olduğunu altını çizen çalışmaları var ve biz de buna çok inanıyoruz. Bu çerçevede de büyüyen firmalara daha fazla uzun vadeli sermaye enjeksiyonunun biz ülkenin büyümesinin önünü açacağını düşünerek bu yönde bir adım attık. Diğer taraftan tabii bizim içinde olduğumuz sektörün en önemli büyüme alanlarından bir tanesi de emeklilik fonları. Emeklilik fonları da aslında uzun vadeli yatırım perspektifine sahip çok önemli bir yatırım havuzu olarak düşünülmeli ve gerçekten 2003 yılında Türk emeklilik sisteminin kuruluşundan bu yana baktığınız zaman gelinen nokta çok büyük bir başarı. Bugün 150 milyarın üzerinde bir büyüklük uzun vadeli bir perspektifle yönetiliyor ve kurumsal portföy yönetim şirketleri tarafından çok başarıyla yönetilmekte. Biz bu köprüyü kurmaya karar verdik. Dedik ki Türkiye'nin uzun vadeli emeklilik tasarruflarını Türkiye'nin büyüme potansiyeli yüksek şirketlerine kanalize edecek bir köprü kuralım. Girişim sermayesi fonumuzla Türkiye'deki emeklilik şirketlerinin özellikle yatırım yapabileceği bir büyüme girişim sermayesi fonu kurduk. Bu çerçevede de bu fonumuz zaman içinde bunun tabii çok daha yanına yeni şeyler de ekledik. Toplam şu anda girişim sermayesi fonumuz 5'e yaklaştı. Bunun içinde
kurumsal gelişim sermayesi fonlarımız da var. Ve bu yıl itibariyle toplam yaklaşık 1 milyarlık bir büyüklüğü biz Türkiye'nin büyüyen girişimlerine şu anda plasmanını yapıyoruz. Nedir burada stratejimiz? Stratejimiz inovatif, teknoloji odaklı şirketlere yatırım yapmak, yüksek ürün kompleksitesine sahip ürünlere üreten firmalara yatırım yapmak ve onların büyüme hikayelerinin bir parçası olmak. Bu çerçevede de biz yani topluma değer katmak, dünyaya değer katma anlamında bu değişimi bu yatırımlarımız yoluyla başarmayı istiyoruz. Bu açıdan da belki yönetilen varlıkların şu anda çok büyük bir kısmı olmasa da bizleri çok heyecanlandıran, yaptığımız işte çok anlam kazandıran bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin emeklilik tasarruflarının sahibi olan milyonlarca insan bizim girişim sermayesi fonumuz üzerinden mesela 20 megawattlık bir yenilenebilir enerji tesisi kurdu. Ve sahibi onlar. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bugün nesnelerin internetine yatırım yapıyoruz. Bulut teknolojilerine yatırım yapıyoruz. İleri materyallere dayalı, endüstriyel materyallere dayalı yatırımlarımız var. İleri tıbbi, medikal kimyasallar üreten firmalarımız var. Pazarlama teknolojilerine yatırım yapıyoruz. Yani bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman aslında çok güzel bir köprü kurduk. Girişim tarafı böyle. Diğer tarafta da şöyle bir şey var. Tabii yatırımcıların 2019 yılında kurduğumuz bir fona çok büyük bir ilgisi olduğunu gördük. Biz 2019 yılında Yeni Teknolojiler Fonu diye bir fon kurduk ve bu fon dünyanın geleceğini şekillendiren 20 teknoloji şirketine eşit ağırlıklı olarak yatırım yapma stratejisine dayalı bir fon olarak kuruldu. Ve zaman içinde biz gördük ki sadece kurumumuzdan değil bizim kurumumuzun dışından da Türk Elektronik Fon Alım Satım Platformu üzerinden diğer kurumlardan bu fonumuza çok büyük bir ilgi oldu. Yani biz buradan şunu çıkardık. Dedik ki insanlar aslında yatırımı geleceğe bir köprü olarak görüyorlar ve yatırım yaparak aslında bu dönüşümün içinde yer almak istiyorlar. Yaptığımız çıkarım buydu. Biz de dedik ki o zaman İnsanların aslında içinde olmak istedikleri değişim, yaratmak istedikleri etki konusunda onlara daha iyi ulaşabilecek farklı ürünler neler geliştirebiliriz diye ve 2 tane alan belirledik ki bu 2 alanda Akbank olarak bizim ana hissedarımız Akbank'ın Ocak ayında ilan ettiği yenilenebilir sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde kurguladığımız 2 ürün oldu. Bunlardan biri Sağlık Teknolojileri Fonu, diğeri de Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Fonu. Her ikisi de aslında biri dünyanın gelecekteki ileri tedavilerini ve ilaçlarını geliştiren şirketlere, en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlere yatırım yaparken diğeri de dünyadaki karbon tüketimini sıfırlayacak olan yeni teknolojiler, işte pil teknolojileri, hidrojen, rüzgar santrali gibi teknolojilere yatırım yapan ve geleceği gerçekten bu alanda şekillendirecek olan şirketlere yatırımcıların yatırım yapmasını mümkün kılan ürünler oldu. İlk sorunuza ilişkin hikayelerimizi kısaca böyle özetleyebilirim. Çok çok teşekkür ederiz Ertunç Bey. Bence güzel bir çerçeve oldu. Bankacılık sektörünün bu işin nasıl geliştiğini işte biraz girişimcilikle başladığını sonrasında aslında bu bahsettiğiniz son 2 üründe de nasıl bu tarafa evrildiğini dinlemiş, duymuş olduk. Çok teşekkür ediyorum size. Buradan birazcık rotayı girişim sermayesi tarafına çekmek istiyorum ve Metin Bey'e sorumu yöneltmek istiyorum. Metin Bey, Vestel Ventures aslında etki girişimciliği alanına odaklanmış bir kurum değil. Ama portföyünüzü incelediğimizde aslında etki yaratan girişimlerin de portföyünüzde bulunduğunu görüyoruz. Bu perspektiften size şunu sormak istiyorum. Bu alanda yaptığınız yatırımlardan ve bu yatırımlara, bu etki girişimciliğine olan yatırım kararlarınızı nasıl geliştirdiniz ve işte hani bu yatırım kararlarının arkasında nasıl motivasyonlar vardı? Sizden biraz bunları dinlemek isteriz. Tabii. Hazır konu girişimcilikten açılmışken birkaç kelime söyleyeyim. Aslında Ertunç Bey çok güzel bir giriş yaptı, güzel de anlattı sağ olsun. Ben hep şöyle söylerim, gelecek okur yazarlığı konusunu anlatırken derim ki geleceği okumak istiyorsanız girişimlere bakın. Onlar geleceği yazıyorlar. Eğer biz daha sağlıklı, daha iyi, daha başarılı bir toplum yaratmak istiyorsak bundaki en büyük payı da zaten girişimler oynayacak. Dolayısıyla etki yaratmak istiyorsak girişim tarafını ciddi boyutta önemsememiz gerekiyor. Bir diğer sebebi de etki yaratmak kolay değil. İnovatif olmanız gerekiyor. Yani basit yöntemlerle, klasik düşünce yapılarıyla büyük etkiler yaratamazsınız. Birçok şirket için karlılık sorunları var, birçok şirket için yaşam sorunları var. Yani bunların yanında etkiyi de yaratabilmek için mutlaka çok inovatif bakmak lazım. Biz de zaten inovasyonu bu Vestel Ventures'ı kurarken amaç kurumsal yapımızı, Vestel'i ve tüm zorlu şirketleri daha inovatif hale getirebilmekte, daha fazla inovasyon kası yaratabilmekte. Ama kurulduğumuz günden itibaren dedik ki ya madem böyle bir iş yapıyoruz, bunun mutlaka sosyal yönü de olsun. Örneğin dedik ki
kadın girişimcileri destekleyelim. Yani onlara ayrı bir kontenjan ayıralım. Çünkü özellikle teknoloji dendiğinde ben hep şöyle örnek veririm. Yani kadın sayısı az teknoloji alanında. Halbuki ortaokul, ilkokul, lise seviyelerine bakın. Yani kız öğrencilerin erkek öğrencilerden belki pozitif ayrımcılık yapıyorum ama genelde daha başarılı sonuçlar aldığını bile görürsünüz. Ama iş hayatına geçtiğimizde bir 10 yıl, 20 yıl ileriye sardığımızda oranlar çok acımasız bir şekilde erkekler lehine gelişiyor. Dolayısıyla dedik ki bir miktar pozitif ayrımcılık aynı bizim kurumsal yapımızda olduğu gibi yatırımlarımızda da olsun. Mesela bizim 4 tane 22 yatırımımız var şu ana kadar. Onların da ben torunlarımız oldu diyorum. Bazı yatırımlarımızın da yatırımları var. Spin-off'lar çıktı içlerinden. Onlarda sayı 22'den farklı, daha bile fazla. Mesela 4 tanesi tamamen kadın girişimciler tarafından kurulmuş. Çok da başarılı insanlar. İlk yatırımımız mesela ben hiç unutmam. Pil konusunda bir yatırım yapmıştık. Akademisyen bir kadın arkadaşımız çok başarılı. Bugüne kadar şirketini getirdi ve pil çok önemli bir konu oldu. Bugün buralara geldi. Hem akademik olarak hem ticari olarak önemli başarılar elde etti. Tam biz bunları yaparken şöyle bir gelişme de oldu. Tüm Zorlu Holding oturdu, düşündü ve önemli bir çatı projesi ortaya koydu. Adı Akıllı Hayat 2030. Aslında çevre, toplum, çalışanlarımız nasıl etkimizi büyütebiliriz, nasıl daha sorumlu bir holding olabiliriz diye bakıldı. Biz de tam bunun ortasına oturmuş olduk Ventures olarak. Ve dediler ki yani daha fazla ne yapabiliriz? Örneğin yine Ertunç Bey'in fonu gibi ben de yakından takip ediyorum. Mesela sağlık alanında bir fon yeni kuruldu. Çok da güzel. Aynı yenilenebilir de olduğu gibi. Bizim de bir sağlık kümelenmemiz oldu. 5 tane sağlık yatırımımız var. Ve biz fark ettik ki gerçekten önemli bir etki yaratabiliyor. Size örnek vereyim. Tam bu pandemi sırasında bizim bir startup'ımız solunum cihazları üretiyor. Ve bu konuda bir tasarımı var. Bizim bütün şirketlerimiz üretilmiş tüm cihazları alıp hastanelere dağıttı. Sonra dedi ki madem bu kadar iyi iş yapıyor ve çabuk bir geri dönüş alabildik, bu meşhur ventilatör işine de girelim. Hemen ventilatöre atlandı. Vestel beyaz eşyayı öne çıkarmak isterim. Çok büyük destek verdi bu startup'a. Yani çoğu işini beraber yaptılar. Hiç kimse bir tek kez bile bunda karlılık var mı, yok mu, para için nereden gelir? Kimse bunu sormadı. Dediler ki toplumun bir ihtiyacı var. Acilen çözüm üretmemiz lazım. İşte bu, hatta ben pandemide şöyle bir şey sezdim. Pandemi insanların içindeki iyiliği uyandırdı. Belki biraz zorluk çekmemiz gerekiyor bizim toplumda. Bu zorluklar insanları daha iyi insan yaptı. Hatta ben bunun üzerine biz Vestel olarak İzmir'de de çok derin, İzmir ve Manisa'da çok derin köklerimiz var. İzmir depreminde de aynı şey oldu. Yani bir anda insanlar, toplum şirketlerini yanında görmek istedi. Şirketler de hiçbir beklentisi olmadan içinde yaşadığı, beslendiği toplumun yanında olmak istedi. Yani bir anda vicdan çok önemli bir duygu olarak kurumsal hayatta bir anda gündeme geldi demeyeyim ama önem kazandı. Hep vardı ama biz bu kadar farkında değildik. Hatta ben ileri tahminleri yapmaya çalışıyorum. Hatta önemli fikir insanlarından da bu konuda öğrenimlerimi paylaşıyorum. Diyorum ki gelecekte en önemli duygulardan biri vicdan olacak. Yani şirketler, karlılıklar, büyük şirketler, hatta şirket devletleri, çok güçlü şirketler böyle yapılara doğru gidiliyor. Tüm dünyaya baktığımızda insanlar şunu soracak. Bu şirket iyilik yapıyor mu? İyi bir şirket mi? Vicdanlı mı? Çünkü güç elinizde olduğunuzda geriye tek vicdan kalıyor. Eğer bu yoksa zarar veren bir yapıya da dönüşebilir. Ya biz de vicdanlıyız ve bunu önemsiyoruz. Yani size şöyle bir örnek bile veririm. Küçük reklamımız olsun. Mesela girişimlere anlaşmalar üzerinden tabii ki yatırım yapıyorum. Anlaşmalarda ben diyorum ki ya ben size avukat tutayım eğer sizin bunu yapacak gücünüz yoksa. Siz bizim kontratları gidin başka avukatlara gösterin. Onun parasını da biz ödeyelim istiyorsanız. Mesela çoğu arkadaş diyor ki sizin anlaşmalar kolay, basit, anlaşılır. Çok yani ben başka şeyler gördüm, zor bazen. Çünkü biraz daha bakmak lazım. Yani beraber bir iş yapıyoruz. Nasıl birbirimize daha fazla yardımcı olabiliriz? Ben bunu önemsedim. Mesela akademisyen yatırımlarımız var. Akademisyenlerin kurduğu şirketlere yatırımlarımız var. Çok önemli sonuçlar geri getiriyor bize. Ve çoğuna bakarsanız sağlık alanında bugün öne çıktılar. Biz yatırım yapmadık ama bizim
bir yatırımcı ortağımız, BioNTech'in yatırımcısı şöyle demişti. 10 yıl boyunca biz hiçbir şey kazanamadık. Hatta söyledikleri birçok adımda geç kalmışlardı. Ama pandemide çok hızlı bir geri dönüşle aşıya odaklandılar ve bir anda dünyanın umudu oldu bu şirket. Demek ki böyle yatırımları arttırmamız lazım. O anki karlılık, o anki geri dönüş çok da önemli bir parametre olamayabiliyor. Daha uzun vadeli bakmak lazım. Bunun içinde girişim yatırım sermayesinden daha iyi ne bulacaksınız? Gelecek diyorsanız zaten gelecek bu paralarla ve bu girişimcilerle yapılıyor. Yani o yüzden içinde bulunduğumuz ekosistemi de çok önemsiyorum. Bizler sadece bir etki yatırımcısı olmamamıza rağmen hepimizin etki yatırımcılığı prensiplerini benimsememiz ve yatırımlarımızda buna mutlaka bir pay ayırmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni bir miktar yaptığımızı düşünüyorum. Örneğin ileri malzemelerde biyoplastiği öne çıkaran bir girişimimiz var. Erişilebilirlikte görme engelli arkadaşlarımıza önemli bir araç sunan bir yatırımımız var. O da çok başarılı işler yaptı. Sağlık alanında 5 tane yatırımımız var. Tabii ben Türkiye'deki başka yatırımcıları da bu konuda biliyorum. Onlarda da iyi çalışmalar var. Hep birlikte bu ortamı daha güzel yapacağız. Metin Bey çok teşekkürler. Bence güzel bir çerçeve olmuş oldu. Biraz işte etki yatırımı başlangıcındaki prensiplerin neler olması gerektiği vizyon konusundan bahsettik. Bunlara tekrar döneceğiz diye umuyorum. Şimdi ikinci tura dönmek istiyorum. I would like to continue with you, Erin. You mentioned about JP Morgan's impact investment strategies. I would like to ask how sustainable development goals could leverage it for impact investment. I mean, how SDGs can play an active role to unlock business potential, according to you? It's such a great question, and what we've seen over the last couple of years is a few different frameworks emerge that different companies are using to aggregate and describe their impact and ESG investments. And I think the Sustainable Development Goals, of course, they're ubiquitous, and I think they've been a really great organizing framework for what we think of and what we describe as really hashtagging our work across the firm. And so to that end, we've actually made a public commitment to facilitate $200 billion in financing that advances the Sustainable Development Goals. And we're particularly focused on SDGs that advance climate action, social development, and more broadly, economic development. And I think what the SDGs enable us to do is it's what we call a moonshot. It really gives us a bigger goal to aspire to, and also helps investors really start thinking about the impact of their money in a different way. And I think what's been great for JP Morgan Chase in particular is it's actually enabled us to organize our activities in a way that helps individual business lines connect to something bigger than the P&L that they produce, the revenue that the firm generates, but rather focus on our social and environmental impact. And to that end, we've been looking for ways to embed impact into our day jobs. And I think as Metin really talks about, it's creating companies with a conscience. I really love that description, and I think that's what investors are connecting more to. So, for example, the way we've integrated impact, not just on my team, because if it's simply a team that sits in corporate responsibility and isn't integrated across the firm, we have failed. And so the firm has really taken up this mantle. For example, we just issued our first social bond and a green bond late last year, and it's a way for us to express how the firm uses its scale, its reach to advance things like the development of renewable energy projects, solar and wind transactions, or to finance affordable housing. But it's not just about issuing a bond, it's about how do we build the ecosystem around impact investing. And so this wasn't simply JP Morgan going to the market issuing its own bond. It was actually about bringing in other underwriters. And so the whole co-manager group was comprised of minority and women-owned business enterprises and service-disabled veteran-owned businesses. And that's really important to us. It's not just about doing this on our own. It's about bringing others to the table. And I think the SDGs really give us that aspiration to move to. And that's why I think we've seen them be so effective. The other thing that we have been seeing is that our clients are using the Sustainable Development Goals to describe their investing activities. And when asset owners move in that direction, they really create this domino effect, so that asset managers all of a sudden start asking for products that they can, again, hashtag the assets they're investing in by the SDGs. And that creates this virtuous circle where we're creating these ecosystems where investors are creating the demand for these products, financial institutions are responding.
And so it's been really exciting to see that evolution over the last couple of years. Great. Great. Thank you so much for your contribution. I think what you explained shows us clearly that SDGs are key to set the basic framework for impact investment, I guess. And it's also making the issue more mainstream, as far as I understand. So thank you for that contribution. Ertunç Bey, sizinle devam etmek isterim. Bir önceki konuşmamızda topluma katkı sağlayan ve aynı zamanda varlıklara değer katan yeni ürünlerden bahsettiniz. Burada bu bahsettiğiniz yeni ürünlerden hareketle sizce bireysel yatırımcıları etki odaklı yatırımlara nasıl yönlendirebiliriz? Bu konuda nasıl farklı araçlar geliştirebiliriz? Bunları birazcık konuşmak isterim sizinle. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu çok önemli bir soru. Bence tasarımla ilgili bir soru bu. Yani aslında bunu doğru nasıl tasarlarız? Yani aslında bir yanda büyük tasarruf havuzları var. Bu tasarruf havuzlarının sahibi tabii ki kitleler, vatandaşlar, toplum. Aynı zamanda toplum sahip olduğu bu tasarruf havuzlarıyla aslında kendisi için, toplumun toplam faydası için daha yüksek değer üretebilecek bir yapı ortaya çıkarmak istiyor. Aslında Metin Bey'in demin bahsettiği şey de o. Aslında şirketler toplumun kolları gibi ürettiği, geleceği yarattığı araçlar. Tabii burada finans sektörü de kalp gibi düşünelim. Yani şirketler kollarıysa, elleriyse aslında tabii aklı var ama bir yandan da finans sektörü de kalbi. Yani şimdi kaynakları dağıtan yer finans sektörü. O yüzden aslında siz tasarımı yaparken finans sektörünün yapısal biçimini, ürünlerini, işleyiş şeklini, aslında toplumun amaçlarını, hayallerini, toplam refahını yukarı çekecek bir tasarımla yapmanız gerekir. Yani bu tasarımı kurmadığınız zaman bu tasarım arzu edilen sonucu üretmez. Yani ben bunu olarak özetlemeyi seviyorum. Yani tüketimi finanse ederseniz tüketen toplum olursunuz, üretimi finanse ederseniz üreten toplum olursunuz. Yani çok basit bir denklemdir. Şimdi aslında Türkiye'nin de baktığınız zaman hani Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye bana sorsanız aslında kişi başı milli geliri 10 bin dolar olan bir ülke, gelişmiş ülkelerde 40 bin dolar, bunu 10 bin dolardan 40 bin dolara çıkarma sorunudur derim hemen. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolu aslında kaynakları daha iyi kullanmasından geçer. Kaynakları daha iyi kullanmasından da şunu kastediyorum. Yani bugün işte her yıl yaklaşık 40-50 milyar doları karbon bazlı yakıtlara, ham maddelere harcayan bir ülke olarak aslında yenilenebilir enerji dönüşümünü başarmamız bize her yıl yatırım yapabileceğimiz, toplumun refahını artırabileceğimiz 50 milyar dolarlık bir birikimin ülkede kalması anlamına gelecek. Bu aslında finansal sistemin de büyümesi anlamına gelecek ve aslında yatırım yapma kapasitemizi de artıracak. Yani çok önemli bir döngü başlatacak. Peki bu tasarım nasıl olmalı diye sorarsanız aslında bir önceki soruma ben bunu bağlamak istiyorum. Biraz da Metin Bey'in demin yaptığı anlatıma bağlamak istiyorum. Yani biz bugün AK Portföy Yönetimi olarak elimizdeki kapasiteyle yaklaşık 1 milyar TL'lik bir Türkiye'nin girişimlerine, büyüyen girişimlerine aktarılacak. Ve bunu da aslında doğru bir kurguyla. Çünkü yani en iyi girişim, en başarılı girişim ne olacaktır sorusunun cevabını bulmak çok zor. Ama bunu gerçekten uzmanlara bırakmak lazım. Yani bu profesyonellerin verebileceği bir karar diye düşünüyorum. Bu konuda tecrübeli insanların, bu konuda çok girişimler yapmış, başarılı olmuş, başarısız olmuş insanların vereceği kararlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla girişim sermayesi yatırım fonları bence doğru bir yapıdır. Ama yani insanlardan doğrudan girişimlere birebir yatırım yapmasını beklediğiniz zaman bu riskli bir şeydir. Burada riskin dağıtılması prensibi bu girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden kurgulandığı zaman çok daha iyi yerine getirilmiş olacaktır. Şimdi ben tabii ki 1 milyarla yaratılan etki 1 milyarlık bir etki olur. Ama bizim arzumuz bu Türkiye'de yayılsın yani. Bunun 100 katına çıksın. Yani 100 tane 1 milyarlık girişim sermayesi fonu olabilsin. Şimdi dünyada emeklilik fonlarına baktığınız zaman dünyada emeklilik varlıklarının neredeyse %25'i artık halka açık şirketlere değil, halka açık olmayan şirketlere yatırım yapıyor. Çünkü esasında artık değer oluşumu, yani şirketlerin değer yaratımı halka açık şirketlerde olduğu kadar halka açık olmayan yerlerde. Yani erken aşamadan büyüme aşamasına kadar olan alanda ortaya çıkıyor. Hatta bazı şirketler 100 milyar dolar değerlere ulaşan bazı şirketler halka açık dahi değil. Şimdi o yüzden de yani bu dünya çok önemli. Yani Türkiye açısından sorunuza referans yaparak söyleyeyim. Yani kitlelerin geniş çaplı girişim ekosistemine yatırım yapmasının yolu aslında Türkiye'deki girişim sermayesi ekosisteminin büyütülmesinden, genişletilmesinden geçer.
Biz bugün emeklilik fonlarının büyüklüğü 150 milyar diyorum. Yani o demin söylediğim oranla çarpsak %25'i yaklaşık 45 milyar yapar. Bunun yanına işsizlik fonunu koyun, varlık fonunu koyun, sandık vakıfları koyun. 150 milyar da ona deyin. 45 milyar da oradan gelir. Yani demek ki aslında o biri 100 yapmanın yolu çok açık. Yani burada tabii ürünler, yapı belli, model çok net. Burada biraz da artık tasarım noktasında politika yapıcılara, biraz da finansal kurumlara bu konuda öncü rolü üstlenmek düşüyor diye düşünüyorum. Biz de bizim bu modelimizi herkes yapsın istiyoruz. Hani bunu sadece biz yapalım değil, çünkü etki yaratmak için etkinin yayılması lazım, difüzyonu lazım. Finansal sektör bu alana eğildikçe Türkiye'nin dönüşüm hızı da artacaktır. Geleceği yaratacak şirketlerimizin de bence buna çok ihtiyacı var. Çok çok teşekkürler. Bence bu tasarım vurgusu çok önemliydi ve bu ürünlerin çeşitlenmesi için farklı kurumların da bunları geliştirme yapması çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tekrar Metin Bey'e dönmek istiyorum. Metin Bey, bir önceki konuşmamızda, bir önceki sorumuzda biraz iyi niyet ve vicdan konularından bahsettik. Ama aslında şunu da sormak isterim size bir yatırımcı olarak. Sizce etki odaklı girişimlerin aynı zamanda finansal bir getiri yaratması da mümkün müdür? Amaç odaklılık dediğimiz şey karlılıkla beraber gidebilir mi? Bunların örneklerini görüyor musunuz? Bunları konuşmak isteriz sizinle. Yani çok güzel bir soru. Neden? Sanki etki odaklı iş yaptığınızda bunu bir bağış gibi yapıyorsunuz diye düşünülüyor. Hiç de öyle değil. Tabii ki işin vicdan ve iyilik tarafı var ama ve bunun gerçekten finansal bir döngüsü de var. Size örneklerle anlatmaya çalışayım. Önce biraz bir iç örnek. Biz mesela Vestel Ventures olarak tüm Zorlu grubu şirketlerine inovatif destek veriyoruz. Örneğin trendler nereye gidiyor? Yeni ne gibi teknolojiler var? Nerelere yatırım yapılabilir? Siz bizim nerelere yatırım yapmamızı istiyorsunuz? Çoğunlukla da kapıyı çalan ben oluyorum. Diyorum ki şöyle bir şey var, ister misiniz falan. Yine bir grubun, bir şirketimizi ayırmak isterim. Zorlu Tekstil. Çok ilginçtir. Defalarca kere onlar bize gelip dediler ki biz yatırım yapmak istiyoruz. Neye? Circular ekonomiye, dönüşebilir tekstil ürünlerine, tekstilin yeniden kullanılmasına, yani iyi tekstile yatırım yapmak istiyoruz. Dedim çok ilginç. Neden? Yani birincisi bizim bu Akıllı Hayat 2030, onun kapsamında çok fazla böyle proje var. İkincisi müşteri talep ediyor. Şimdi Aaron belki beni bu konuda doğrular. Amerikan pazarında ve müşteri tekstil kullanımında duyarlı, talepkar, daha iyi talep ediyor, dönüştürülmüş ürün talep ediyor, vegan ürünler talep ediyor, vegan deri talep ediyor. Avrupa'da da benzer trend görüyoruz, değil mi? Yani bu olduğu bir dönemde bununla ilgili bir girişim ister istemez zaten finansal dönüş de elde ediyor. İyi niyetli şirketler bunu kullanıyor, pozitif yönde kullanıyor. Örneğin yine iyi niyetli bir girişim, hepsi çoğu böyle ama WeWalk'a örnek verebilirim. Bizim bahsetmiştim görme engelli arkadaşlarımıza akıllı baston yapılıyor. Hatta Vestel'le olan ilişkisini de söyleyeyim. Neredeyse bütün ürünü Vestel yaptı diyebiliriz. Tabii ki girişimci arkadaşlar bütün tasarımı yaptılar. Doğru use case'leri koydular. Vestel tamamen ürünü tasarladı, ortaya çıktı. Nasıl satılacak bu? Özellikle görme engelli kesimde bazen gelir seviyesi çok yüksek olmayabiliyor. Kim buna nasıl ulaşacak? Zaten ilk bir ürün, zor bir ürün falan. Ne olduğunu söyleyeyim size. Hemen dernekler devreye girdi. Ve çoğunlukla paketler halinde dünyanın her yerinde dernekler binerli paketler halinde bu ürünleri satın alıp ulaştırdılar erişim gücü olmayan insanlara. Bu kazandığı parayla şirket ne yaptı? Şirket de kendi küçük fonu diyeyim. O da bir fon açtı. O da dedi ki ihtiyaç sahipleri başvursun, ben de ücretsiz vereceğim. Çünkü para kazanmaya başladı. Yani kazandığı parayı tekrar topluma geri döndürdü. Onu alıp da işte kendine araç alayım, büyük bir şey yapayım, daha iyi binaya taşıyayım. Hiç kimse böyle düşünmedi. Yani o para tekrar aslında geri girdi. Ben bunu sıklıkla görüyorum. Bu tip şirketler aslında kazandıklarını tekrar geri veriyorlar topluma. Yani ama bunu bağış gibi de yapmıyorlar. Öyle de algılanmasını istemem. Çünkü bu gerçekten bir ekonomik değer. Bunun bir döngüsü var. Bunu müşteri talep ediyor. Müşteri dışında da talep var. Ben birçok kuruma da girişimcilik ve benzeri pazarlama gibi konularda eğitim veriyorum. Onlardan bir örnek. Hatta Ertunç Beyler'de Akbank'ta da böyle bir konu gündeme gelmişti. Şöyle bir ihtiyaç bugünlerde gündeme geldi. Bakın bir şirket ne kadar güzel para kazanacak bu işten. Dediler ki gönüllülük projeleri yapılıyor. Yani her şirkette var. Hatta ben Akbank'ın hikayesini dinlemiştim. Orada da bir dersim var. Ya anlattılar mesela çok güzel bir proje.
gelir düzeyi düşük çocukların gidip fotoğraflarını çekiyorlar, bir fotoğraf kulübü. Ve diyorlar ki bu çocukların geçmişi kayboluyor. Kimse bunların fotoğrafını çekmiyor. Aileleri de yok. Biz çekelim, tutalım, albümler yapalım. Bu kardeşlerimize ileride ellerine verelim. Geçmişlerini hatırlasınlar. Süper bir proje. Bayıldım. Peki nasıl birbirinizi buluyorsunuz diyorum. Nasıl bir araya geliyorsunuz? Ya işte diyor çok sistematik olmuyor. Hani birisi liderlik ediyor. Tamam. Bizim Parlak Bir Fikir isimli bir kurum içi girişimcilik programımız var. Entrepreneurship. Oradan çıkan bir girişim dedi ki ben tüm corporate dünyadaki gönüllülük projelerini sistematik bir şekilde yöneteceğim. Tüm yetkinlik sahipleri buraya bilgilerini girecek. STK'lar projeler açacak. Bu projelerle ben yetkinlik sahiplerini bir araya getireceğim. Herkes bunu istiyormuş. Corporate dünya bunu bekliyormuş. Şu anda her yerden talep geliyor. Yani aslında bu dünyada yapılacak çok şey var. Burada insanların, firmaların, şirketlerin, müşterilerin, toplumun harcamak istediği bir para da var. Derneklerin, STK'ların. Ama birilerinin bu konuda hareket etmesi gerekiyor. Ben son mesajımı da girişimci arkadaşlarıma vermek isterim. İnanın, yine belki Erin beni doğrular. Amerika'dan bir dostumuzla konuşuyoruz. Dedi ki Metin bu dönemde, şu son dönemde girişimcilik alanında en çok yükselen trend sürdürülebilirlik trendi. Yani ilk 3'e koyarım dedi. En çok bu konuda startup çıkıyor. ESG konusu, eşitlik, sürdürülebilirlik, governance, bu konularda gerçekten startuplar iyi fonlanıyor. İyi bir ilgi var dedi. Ne güzel. O yüzden bütün girişimcileri bu konularda daha duyarlı olmaya ve girişim yapmaya davet ediyorum. Ve herkes kazanacak. Çok teşekkürler Metin Bey. Belki de güzel bir toparlama oldu. Bir yandan finansal getiri ve talebin aslında amaç odaklı bir araya da gidebileceğini konuştuk. Şimdi son 5 dakikamız. Bir roundumuz daha var. Orada herkesin çok kısa toparlamasını rica edeceğim. Herkesi duyabilmek adına 1 dakikada toparlayabilirsek tüm soruları çok iyi olur. This is our third and last round, Erin. I'd like to ask you my last question. I would like to ask how impact investment is perceived by female and millennial investors. Do you think that the demand of their demand about impact investment would change anything in the ecosystem? It's a great question. I think one of the reasons why we've seen such demand for ESG and impact investing products is that demographic shift that we've seen. And Metin, just to confirm what you asked, we are absolutely seeing trends where consumers are really demanding high impact products, and we're seeing a shift where folks are willing to pay a premium for products that they believe align with their values, and whether that's a different type of milk because they're vegan, or whether it's a different type of financial product, the market is moving in that direction. And just to give you some quick facts, we observed that funds, total assets under management in ESG funds reached, wait for it, $4 trillion at the end of February this year, and that's a 4-fold increase over year-end 2018. And that just shows you the rising demand for these type of products. I think the bottom line is that investors really don't believe they need to make a trade-off anymore about generating financial returns and generating positive environmental and social impact. Yeah, thank you so much. I think this increasing the understand. Thank you. Ertunç Bey, hızlıca yine size döneceğim. Son sorumuz. Sizce sermaye piyasalarına etki yatırımı güçlendirecek ürünler nasıl çeşitlendirilebilir? Aslında bir önce sonra bunları biraz değinmiştik. Oradan kısaca toparlayarak söyleyebilirseniz çok sevinirim. Evet. Ya burada bir tasarım prensibi, tasarıma yine referans yaparak, yani bir kere etki yaratmayan bir yatırım kurgusuna çok odaklanmamak lazım. Yani şimdi etki yaratmak da birincil piyasalara ilişkin bir şey. Yani doğrudan girişime aktarılmalı sermaye. Şimdi ikincil piyasalar üzerinden etki, yani aslında bu daha çok ESG prensiplerini benimseyen şirketlerin yatırımda önceliklendirilmesine dayalı yaklaşımda çok değerli ve çok önemli. Ama etkiyi birinci elden yaratmak için bir kere doğrudanlık çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde ben şeyin büyüyeceğini düşünüyorum. Bu girişimcilik, yani etki odaklı girişim sermayesi fonları büyüyecek. Bu birinci alan. Buna çok inanıyoruz. Biz de bu alanda çabalarımızı somuta dönüştüreceğiz önümüzdeki dönemde. Birincisi bu. İkincisi ESG odaklı fonlar, yatırım fonları. Doğrudan stratejisi ESG olan, yani sürdürülebilirliğe yatırım yapan, halka açık şirketlere yatırım yapan fonların büyüyeceğini düşünüyoruz. Üçüncü alan tabii hissedar aktivizmi artacak. Yani yatırım yapılan her fonun, yatırım yaptığı bütün şirketlerin aslında ESG prensiplerini kabul ediyor olması
aslında şirketler dünyasını değişime zorlayacak ve biz bunun da çok yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Dünyada, Amerika'da şu anda her 3 birim yatırımın bir birimi doğrudan bu prensipleri kabul eden şirketlere akıyor. Bir başka alan tabii yeşil tahvil ihraçları. Yani yenilenebilir enerji dönüşümü şu anda iklim üzerinden dünyanın şu anda en önem verdiği tema. Türkiye açısından özellikle önemli ve biz bu yeşil tahvil ihraçlarının çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz etki alanında. Ve son olarak da ben kitle fonlamasına çok inanıyorum. Kitle fonlaması çünkü aslında kitlelerin gücüyle, kitlelerin sermayesiyle aslında kitlelerin hayal ettiği dönüşümün gerçekleştirilebilmesi ve şirketler kesiminde buna aracılık yaptığı bir dünyada kitle fonlamasında çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Kusura bakmayın, birazcık sıkıştıracağım. Sanırım süremizin sonuna geldik. Metin Bey, çok kısa sizden son sorumla ilgili ufacık bir cevap almak isteyeceğim. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Etki odaklı yatırımlarda aslında uzun vadede geri dönüş sağlanabiliyor. Bu kapsamda Vestel Ventures'ın exit stratejilerinde bir değişiklik oluyor mu etki odaklı girişimlerde? Bunu soracağım. Umarım cevabı alabiliriz çünkü çok az vakit kaldı. Tabii. Sizden çok kısa cevabı alabilirsem çok sevinirim. Tabii. Yani her yatırımcı çok kıymetli. VC'ler ve bizim gibi CVC'ler arasında tabii ufak tefek farklar oluyor. Biz exit kökenli değiliz. Biz bir şirketle sonsuza kadar bile yaşayabiliriz. Bizim amacımız exit etmek, kar elde etmek değil. Hem şirketimizin inovasyon kaslarını geliştirmesini istiyoruz, hem de bir etkimiz olsun istiyoruz. Ama özellikle impact investment'ta ilişkimizin uzun vadeli olması bizim kurumumuza da büyük yarar sağlıyor. Biz Vivop gibi bir şirketle, Bioliv gibi biyoplastik üreten bir şirketle sonsuza kadar çalışabiliriz. Her yatırımcı kıymetli. CVC'ler bu tarafta biraz daha uzun vadeli bakabiliyorlar. Anladım. Süper. Çok teşekkürler. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür etmek istiyorum. Bence güzel bir çerçeve sunduk. Hem küreselden bir örnek, daha gelişmiş bir örneği dinlemiş olduk. Hem de Türkiye'de aslında konvansiyonel araçlarla da bu işi nasıl yapılabileceğini, nasıl başlayabileceğini öğrenmiş olduk. Umarım bu ufuk açıcı ve herkes için keyifli bir sohbet olmuştur. Ben öğrendiklerimden dolayı çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara.